Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz şalvar tulumu nasıl diktiğimi paylaşacağım. Bunu bu aralar o kadar çok her yerde gördüm ki, herkesin üzerinde o kadar çok vardı ki ben de dikmeden edemedim. Zaten çok fazla da istenmişti. Benim çok fazla tarzım değil, kendimi böyle bir resim öğretmeni, bir moda tasarımı öğrencisi gibi hissediyorum giydiğimde. Ama inanılmaz rahat ve çok kullanışlı bence. Özellikle çarşıya, pazara böyle yakın bir yere giderken giymek için muhteşem olduğunu düşünüyorum. Şimdi isterseniz hemen nasıl yapıldığına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda farklı fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana da ilham olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tulumum için siyah ince penye kumaş kullanacağım. Penye bence bu tulumlara gerçekten çok yakışıyor. Daha farklı kumaşla yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama eğer penyeniz yoksa bile esnek bir kumaşla yapmaya dikkat edin. Çünkü üst taraftan giyeceğimiz için, yani düğme veya fermuar yapmayacağımız için birazcık esnediğinde daha rahat giyip çıkarabilirsiniz. Ama zaten askılı olduğu için giyip çıkarmada bir problem olmuyor, yani o konuda sıkıntınız olmasın. Yaklaşık 2,5-3 metreye yakın kumaş kullandım ben ve benim kumaşımın eni birazcık dardı. Eğer kumaşınızı 4'e katladığınızda birazdan yapacağım kesim sığıyorsa, normal direkt tulumu ne kadar bir boyda yapmak istiyorsanız ondan bir tık daha fazla bir kumaş kullanmanız gerekiyor. Ama o da büyük ihtimalle çok mümkün olmaz çünkü çok geniş keseceğiz. Yani yaklaşık bir 2,5 metreye yakın kumaş gidiyor mutlaka. Şimdi kumaşımı 4 kat seriyorum. Gördüğünüz gibi ben dikine doğru 2'ye katladım ve tekrardan boyundan 2'ye katladım ve böylece 4 kat kumaş elde ettim. Bunun üzerine bir tişörtümü yerleştiriyorum ve tişörtümün bittiği yere de, normalde üzerimde denediğimde tişört nerede bitiyorsa oraya da pantolonumu yerleştiriyorum. Ayrıca yaka kısmını askılı yapacağım için ve tişörtüm kısa kollu olduğu için tişörtümün kolunu ve yakasını katlayarak kalıp olarak kullanıyorum. Daha sonra bu görünen yerlerden kesiyorum. Burada ben köşeleri pantolonumun A kısmına göre ayarladım. Yani daha aşağıda da yapabilirsiniz, daha yukarıda da yapabilirsiniz. O zaman da biraz daha farklı durur sadece tulumunuz. Kumaşın rengi kamerada böyle birazcık bozuk gibi çıkıyor ama normalde tam bir siyah. Kamerada böyle oluyor bazen, koyu renkler. Parçalarımı kestikten sonra iki parçasını ayırıyorum ve bu gösterdiğim yerden overlock makinemle dikiyorum. Aynı şekilde diğer parçamı da dikiyorum aynı yerden. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben overlock makinesiyle dikiyorum ama bu şart değil. Normal makineyle de dikebilirsiniz. Şimdi bunları bu şekilde ayırıyorum. Bu arada kumaşım pis ve ütüsüz, evet farkındayım. Ama ben bu siyah kumaşı yaklaşık bir 20 metre kadar falan aldım ve hepsini yıkamam imkansız. Onun için parça parça böldüm kullanırken ve tulumumu diktikten sonra yıkadım ve ütüledim. Hatta yıkanıp ütülenene kadar pek fazla denemedim tulumu. Daha sonra bu parçalarımı üst üste yerleştiriyorum. Tabii ki yüzleri birbirine bakacak şekilde. Ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Yaka kısmında kol altına vereceğimiz açıklık 15 santimden fazla olmasın. Aynı zamanda bu bacak açıklığına vereceğimiz kısımda, yani şu anda gördüğünüz kısımda bende 70 santim. İsterseniz daha dar bacak da yapabilirsiniz. Ama bu tarzda geniş geniş durmasını istiyorsanız da 70 santimin çok fazla aşağısına inmeyin. Fark ettiyseniz hiç belirli bir ölçü vermedim. Çünkü zaten çok bol bir tulum olduğu için çok fazla riski de yok. Mutlaka olur yani bir şekilde. Ama tabii ki benim verdiğim ölçülerinde çok fazla dışına çıkmayın. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Aslında şu anda taslak olarak tulum haline geldi. Şimdi sadece yakasını kapatıp altını kapatması kaldı. Yani bu kadar basitti aslında. Yakası için yine biye kullanacağım. Bu sefer geçen kırmızı elbisemde gösterdiğim tekniğin bir farklı versiyonunu göstereceğim size. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu arada biyeyi çok fazla soruyorsunuz. Biye dediğimiz şey kumaşın çaprazından kestiğimiz bir şerit aslında. Başka hiçbir şey yok. Bunu çaprazdan kesmeniz tek önemli nokta. Bu arada mikrofonla alakalı tekniksel bir sorun yaşıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Hazırladığım biyeyi bu şekilde ikiye katlıyorum ve önce sadece yakaya geçiriyorum. Bu şekilde uç kısımlarını birbirlerine denkleştiriyorum ve biye kısmını hafifçe elimde gerdirerek overlock makinemden geçiyorum. Arka yakaya da aynısını yapıyorum. Zaten tulumun çok fazla önü arkası diye bir şey yok açıkçası.
Ve biyelerimi diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fazlalık kısımlarını kesiyorum. Zaten belirli bir ölçü çok fazla almıyoruz. Göz kararı hafif gerdirerek diktiğinizde oraya çok güzel bir şekilde oturuyor. Şimdi bu gördüğünüz kısım V olmadı. Çünkü biyemizi tek parça kestiğimiz için bu şekilde V dikmemiz imkansız. Şimdi onu halledeceğiz. Bu tam ortasından, yani yakanın V gelen kısmını içeriden ucunu üçgen bir şekilde minnacık tutuyorum. Bunu V yakalı tişörtlerinizde görebilirsiniz. Eğer anlamadıysanız oraya bakabilirsiniz. Yani ucunu sadece üçgen bir şekilde minnacık dikiyorum. Tabii ki pot durmamasına dikkat ediyorum. Çok küçücük bir dokunuş yapacağız ama o yetecek. Ve o V kısımlarını düz dikişle diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Böylece biye ile gelen ovalliği iptal etmiş olduk. Şimdi askıları yapıp kol altında aynı zamanda kapatmayı düşünüyorum. Söylediğim gibi bir farklı bir yöntem denedim ve bence çok da güzel oldu. Öncelikle 2 tane biye kesmemiz gerekiyor ama bunları neye göre keseceğiz? Tulumu az önceki hazırladığımız haliyle giyiyoruz, üzerimize deniyoruz ve daha sonra askı boyunu tam net bir şekilde ölçmemiz gerekiyor. Askı boyuyla beraber kol altındaki mesafeyi de katarak oradan tam bir ölçü almamız gerekiyor. Burada ölçüyü güzel alın, yoksa sonradan değiştirmek zorunda kalırsınız. Çünkü direkt tamamen kapalı bir askı elde etmek istiyorum ben. Daha sonra bu aldığım ölçülerde ve az önce yakaya geçirdiğim biyeden 2 kat daha kalın olacak şekilde 2 tane biye kestim. Ve bunları bu şekilde iki ucundan birleştirerek bir daire elde ediyorum. Uçlarından birleştirdikten sonra tulumuma geçirmeye geldi sıra. Bu gördüğünüz aslında yaka gibi görünüyor ama kol oyuntusu. Yakalar yan tarafta görünenler, gördüğünüz gibi. Buraya dikkat edin. Daha sonra biyemi ikiye katlıyorum ve bu dikiş yeri olan kısmı tulumumun yan dikişine denkleştirip kenarlara doğru iğneliyorum. Burayı hafifçe gererek iğnelemeniz gerekiyor, yine yuvarlak bir şekilde otursun diye. Daha sonra bu gösterdiğim yeri dairesel bir şekilde overlock makinemle dikiyorum. Yani hem askının boşta kalan kısmın kenarlarını dikiyorum hem de kol altıyla birleşen yerleri dikiyorum. Diktikten sonra böyle görünüyorlar. Şimdi bunları bu şekilde çeviriyorum. Ve daha sonra overlock dikişimi yukarıya doğru yönlendiriyorum. Yani biyemin üzerine bindiriyorum. Ve biyemden dışarıya sarkan kısmı da bunun üzerine kapatıyorum. Yani o overlock dikişini içeriye saklamış oluyorum. Daha sonra buraları kenarlarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ve böylece yaka ve kollarımız, aynı zamanda askılarımız hazır oluyor. Ve son olarak da paçaları 2 kez içeriye kıvırarak dikiyorum. Ve böylece tulumum hazır oluyor. Gördüğünüz gibi oldukça basit, çok fazla incelik istemeyen, rahatlıkla dikebileceğiniz bir tulum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz, ayrıca bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.